Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Karamel sevenlere karameli muzla buluştu. Tavada kek tarifi vereceğiz. Karamel severler bu tarifimizi denesinler. Mutlaka kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sözü anneme bırakıyorum. Görüşürüz. Teşekkür ederim Tuğçe'cim güzel sunumun için. Tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tuğba. Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Görselini görüyorsunuz zaten ne kadar güzel. Ayrıca bu videomun sonunda bu keki bir gün önce yaptım ve ne kadar ilk yaptığım kekle ikinci yaptığım muzlu kek arasında fark olduğunu siz görün. Videonun sonunda belki biraz gülebilirsiniz. Gerçekten bir gün önce ile bir gün sonrası arasında nasıl bu kadar fark var diye. Açıkçası ben bir gün önce yapmış olduğum hataları ikinci yaptığım kekimde yapmadım ve sonuç mükemmel oldu. Sizlere de o mükemmel sonuçlu kekimi paylaşıyorum. 2 adet evde eskimiş muzlarınızdan olabilir. 2 adet muzu yaklaşık 1 santim kalınlığında, şunu belirteyim, kesinlikle ince doğramıyoruz. İnce doğrarsanız altta çok böyle muzlar incelip kuruyorlar. O yüzden elinizden geldiği kadar 1 santim kalınlığına yakın doğrayın. 40 gram kadar tereyağını tavaya aldım ve üzerine 3 yemek kaşığı esmer şeker ekledim. Eğer esmer şekeriniz yoksa normal şekeri karamelize yapın ve üzerine tereyağını ekleyin. Tereyağım eridi ve birazcık şeker erimeye başladığı an ocaktan alacağım. Şimdi ben bu keki tavada yaptım. İsteyenler bu malzemelerle 22 santim kalıplı kek kalıplarıyla fırında da yapabilirler. Ve şekeri görüyorsunuz, hafif karamelize olduğu an ocaktan aldım. Bunu yayabildiğim kadar yağlı kağıt serdiğim tavama yaydım. Ve üzerine doğramış olduğum muzları yerleştiriyorum. Bu videonun sonunda paylaştığım o olmamış dediğim kekimde muzları biraz daha ince doğramıştım. Ve altındaki şekerini karamelize etmeyip direkt tereyağlayıp üzerine şeker serpmiştim. O şekilde olmadı. Direkt tavaya yapıştı kekim. O yüzden bu tarifimde garantiye almak için yağlı kağıt serdim. Ve yağlı kağıdın üzerine şekerimi öncesinden karamelize ettim. Böyle çok daha güzel ve harika bir tarif ortaya çıktı. Ve şimdi 2 adet yumurtayı çırpma kabıma aldım. Üzerine 1 çimdik tuz ekliyorum. Ve yumurtamı köpürtmeye başlıyorum. Onun üzerine de 1 çay bardağı toz şekeri 3 parça halinde ekleyeceğim. Ve yumurtayı çırpmaktan lütfen üşenmeyin. Yaklaşık bir 5 dakika çırpacağım. Güzel sonuç almak istiyorsak keklerimizde bu çok önemli. Ben tamı tamına bir 5 dakika çırptım. Ve şekerimi de 3 parça halinde ekliyorum. Şimdi blenderımı bir kenara bırakacağım ve tel çırpıcıyla çırpacağım. Yumurtalarımı çırptıktan sonra blender kullanmıyoruz. Üzerine yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ ekledikten sonra biraz karıştırıyorum ve yarım ezmiş olduğum muzu ekliyorum. Ve onların üzerine 1 su bardağı un ve 1 yemek kaşığı nişasta ekliyoruz. Nişasta ne alaka derseniz inanın, nişastayı ekledikten sonra kekinizin formu daha da değişik olacak.
daha böyle süngerimsi, çok harika bir kek elde edeceksiniz. Ve bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya ekleyeceğim. Dediğim gibi videonun sonunda bir gün öncesinde yapmış olduğum keki de göreceksiniz. Ve onu gördüğünüzde lütfen yorumları bekliyorum. Belki güleceksiniz ama olsun, yine de ekledim. Çünkü bir gün önce yapmış olduğum kekle bir gün sonra yapmış olduğum kekin arasındaki farkı sizlerle paylaşacağım. Ayrıca tavanızın altına yağlı kağıt mutlaka serin. Ben tavam yeni, hem hiçbir şey yapışmıyor diye güvendim. Yağlı kağıt sermedim. Ama yapmış olduğum kek yapıştı ve çıkarken yapışmış bir şekilde tamamen dağılarak kötü bir görüntü ortaya çıktı. Lezzet olarak arasında pek bir fark yoktu açıkçası. Sadece yapılış şekliyle alakalı. Tavamı bir iki kere vurdum. İçindeki kabarcıklar çıksın diye. Ve şimdi üzerine yağlı kağıt kapatıyorum. Yağlı kağıdın üzerine de tenceremin, daha doğrusu tavamın kapağını sıkıca kapattım. Bu arada kapakta kendimi görüyorum. Ve ocağınızın en küçük gözünde kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Yaklaşık 40 dakika pişirdim ben. Gösteriyorum size. Kısık ateşte. Arada bir tık büyük göze de geçirdim. Bir 10 dakika kadar falan kısık olarak. Çünkü eşit miktarda pişsin diye. Bir yarım saat sonra açıp baktığımda daha tam pişmemişti. Ve bir 10 dakika daha pişirdim. Şimdi kürdan testi yapacağım. Evet, kekim mükemmel bir şekilde pişti. Kesinlikle kürdana gelen bir şey yok. Ve ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyeceğim. Yaklaşık bir 10-15 dakika soğumasını bekledim. Kekimi çeviriyorum. Ve yağlı kağıdı da kaldırınca altında lezzet bombası var bence. Özellikle karamel ve muzu severler bu tarifi deneyip bana yorum atsınlar. Lütfen rica ediyorum. Beğenip beğenmedikleri hakkında, ki beğenmeyen çok az çıkacak, eminim buna. Şunu da belirteyim, benim evime gelen bu keki tadan misafirlerim hayran kaldılar. Çok harika bir tadı var dediler. Bunu da size şimdiden söyleyeyim. Ve birazdan kekimin iç dokusunu da göstereceğim. Kesmeye başlıyorum. Emin olun, evinize gelen misafirler bu kekin, muzlu kekin, karamelli muzlu kekin tarifini sizden mutlaka isteyecekler. Ve şu dilimin güzelliğine bakar mısınız? Özellikle kekinin dokusunu incelemenizi istiyorum. Ayrıca internetten arayın. Bu şekilde yapılan keklerin formlarına bakın. Bir de benimkiyle karşılaştırın. Bu arada çatalı üzerine yumuşaklığını göstermek için bastırmak istedim ama karamel yapıştı. Harika görüntüsü olan, harika tadı olan bir karamelli muzlu kek tarifini sizlerle paylaştık. Lütfen kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerle yeni tariflerde paylaşmak dileğiyle diyorum. Ve birazdan sizi ilk yapmış olduğum ve olmamış, gerçekten bununla arasında hiçbir benzerlik olmayan kekimle baş başa bırakacağım. Ve görüyorsunuz, bu
ilk yapmış olduğum karamelli muzlu kekim. Şimdi çevirmeye çalışacağım. Ama tabii kekim düşmüyor şu anda. Ve ben büyük bir hayal kırıklığına uğramış vaziyetteyim. İnanın olmayan tariflerde çok üzülüyorum. Ve kekin çıkmış hali tamamen parçalandı. Onu en azından yerken güzel bir görüntü olsun diye kamufle etmeye çalışıyorum. Ve üzerine biraz kakao serptim. Şimdi dilimleyeceğim. Ama tabii keki dilimlemek bile mümkün değil çünkü parçalandı. Tamamen bütün parçalar her yere yayılıyor. Ve gördüğünüz gibi dilimini tuta tuta çıkarmaya çalışıyorum. Fakat yine düşüyor tabii ki. Ve bunun da yine tadım aşaması sizlerle. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.